Kripto Para'dan merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Hande Berkan. Her cuma olduğu gibi saatlerimiz 13 itibariyle kripto para dünyasındaki tüm gelişmeleri konuşacağız. Özellikle ödeme sistemlerinde de her geçen gün küresel ekonomilerde bir değişim yaşanıyor. Artık blok zincir tabanlı dijital para ödeme sistemlerini merkez bankaları da uygulamaya koydu. Tüm bunlardaki gelişmeleri soruyor olacağız. Türkiye bu anlamda ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığı 2020 planının içerisinde yer alan yeni elektronik ödeme kuruluş birliği ne getirecek? Bu ekosisteme ne sağlayacak? Tüm bunları bugün Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve MeraPay CEO'su Çağla Gül Şen kardeşle konuşacağız. Çağla Hanım, siz de hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Öncelikle Türkiye'ye geleceğim ama biraz daha büyük çerçeveden, büyük resimden bakarak başlayalım. Bu hafta Çin'de olan bir olaylar da vardı. Özellikle Çin'in yerel en büyük resmi yayın organında blok zincir ana manşeti girdi ve altında da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir resmi vardı. Kendisinin açıklaması blockchain öncelikli teknoloji olarak kabul ettiklerini ve eğitimden başlayarak ekonominin her alanında bu teknolojiyi kullanacaklarını, dış ticarete de yansıtacaklarını söyledi. Aslında Çin medyasında çıkan bu haber 2020 yılında Çin'in kendi Merkez Bankası'nın da dijital parasında hamlesini biliyorduk. Bunu destekler nitelikte. Devlet Başkanı da destekliyor ve Merkez Bankası'na da baktığımızda Çin Merkez Bankası bu hafta Huawei teknoloji devi Huawei ile de önemli bir işbirliği yaptı. Şimdi dünyada böyle olaylar olurken Amerika'da da Facebook bir Libra'yı çıkarmak için boğuşuyor adeta. Ne dersiniz? Herhalde doğudan gelecek bu değil mi ödeme sistemlerindeki ilk hamle? Evet, yani şöyle tabii Çin uzun yıllar blockchain ve özellikle Bitcoin ve kripto paralarla mesafesini koruyan bir ülkeydi aslında. Fakat şu anda Çin'in geldiği nokta ve Amerika Birleşik Devletleri ile arasında hala bir türlü çözülemeyen ticaret savaşı sorunsalı aslında Çin'i de radikal hamleler yapmayı itti. Ki hani hiç beklenmedik bir şey. Bu Çin Başkanı Xi'nin önce Halkın Günlüğü gazetesinin blockchain ki Çin devletinin şeyidir, yayın organıdır, resmi yayın organıdır. Blockchain başlığıyla manşetiyle çıkması ve o gün yapılan 25 Ekim'de yapılan Çin Komünist Partisi Kongresi'nde ülkede bir blockchain seferberliği ilan etmeleri adeta aslında hem Bitcoin fiyatını bir anda %40 arttırdı bir gecede, hatta 12-13 saatte. Hem de şöyle bir şeye neden oldu. Çin bunu neden yapıyor? Yani hani bu işin arkasında ne var? Noktasına götürdü. Bu işin arkasında ne var şeyinin sorusunun cevabı benim kısa kişisel kanaatim şöyle. Şimdi Çin biliyorsunuz uzun yıllardan beri gerek Amerika gerek teknoloji devleriyle yaptığı işbirliği sayesinde üretimde ve üretim teknolojilerinde zaten ön plana çıkan bir ülke haline geldi. Hatta burada Amerika Birleşik Devletleri ve diğer inovatif ülkelerle de ciddi rekabet edebilir, teknolojik olarak rekabet edebilir bir ülke. Şimdi Çin'in zayıf olduğu nokta finans ve ekonomi aslında. Finans ve ekonomi alanında hala işte Amerikan dolarının küresel egemen olduğu ve Batı bankacılık sisteminin özellikle hani hep konuştuğumuz SWIFT'e dayalı sistemi üzerinden şekillenen bir küresel bankacılık ve finans sistemi var. Çin şu anda blockchain hamlesiyle aslında bu alandaki oyunu değiştirmeye çalışacak bence. Bu alandaki oyunu değiştirmeye çalışmalarını da şöyle yapacak. Özellikle üretim teknolojisinde kendi ekosistemi üzerinden gittiği ülkeleri bu blok zincir üzerinden onların da blok zincir ve kendi dijital paralarını ya da blok zincir kayıtlarını çıkartmalarını sağlayarak onlarla adeta bir ittifak yapacak. Bu dünyanın doğu yakasından başlayacak. İşte ilk başta hem kendi hinterlandındaki ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasıyla sorumlu işte Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler. Biraz hatta Türkiye de bu aksın içinde potansiyel bir aday. Dolayısıyla bunlar içinde bölgesel bir blockchain işbirliği ve bu blockchain işbirliklerin yavaş yavaş ekonomi finansa bu blockchainlerin, blok zincirlerin tokenize edilmesiyle, kripto paralaştırılmasıyla taşınacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla burada aslında hani Çin'in eğer burada Batı dünyası buna karşı alternatif bir hareket yapmaz da inovasyonda geri kalırsa o zaman 25 Ekim 2019 günü Çin Komünist Partisi'nde alınan blockchain diye başlayan manşetlerin birkaç sene sonra biz anlamını daha net görebileceğiz finans dünyasında. Evet, şimdi artık ödeme sistemleri geçiyor. Değil mi? Kağıt paradan kartlara geçtik, temassız ödeme sistemleri, ama bu işin daha da altında
teknolojisinde bir blok zinciri teknolojisi. Bu blok zinciri teknolojisinin üzerine oturan da yeni bir artık dijital ödeme sistemleri var. Siz bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz MENAPEY olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de başta olmak üzere blok zinciri tabanlı bir teknoloji şirketisiniz ve mobil cüzdanlar üretiyorsunuz. Ben bunu soracağım ama öncelikle genel itibariyle ödeme sistemlerindeki bu gelişimi nasıl yorumlarsınız? Çin'in bu hamlesi bu anlamda ne kadar değerli Çağla Hanım? Hande Hanım, şair demiş ki asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiirler yazdı. Ben şimdi bu son dönemdeki gelişmeleri özellikle biz 2 aydır Çin'den bir sinyaller alıyoruz. Öncesinde başka ülkelerden, kendi ülkemizde başladı bu sinyaller. Şimdi özellikle bu benzetmeyi yaptım çünkü çok fazla kripto para, dijital para konuşuyoruz. Çin'de de durum böyleydi. Kripto paralar yasaklandı. Bununla ilgili bir sürü yaptırımlardan bahsediliyordu. Şimdi dönüp blockchain'e dikkat çekmeye başladılar. Keza dünyanın genelinde süreç böyle işliyor. Ödeme sistemlerinden bahsedeceğimiz zaman da aslında bir dijital para ve kripto para var gündemimizde. Şimdi blockchain teknolojisinden bahsederken aslında Web 3.0 diye de anılan bugünkü internetin yeni erasındaki itici güç olarak bahsediyoruz. Biz neden? Çünkü blockchain hayatımıza bir sürü yenilik getiriyor. Teknolojiden bahsettiğimizde blockchain anlamında da bütün teknoloji yatırımlarında, girişimlerinde, teknolojinin ürettiği ürünlerde olduğu gibi blockchain teknolojisinin üzerine üretilen bütün ürünlerde de aslında bir numaralı kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu? Global ölçekte toplumsal olarak insanların hayatına bir fayda getiriyor olması. Yani bir katma değerle geliyorsa üretilen ürün teknolojinin üzerinde muhakkak ki bir başarıyla sonuçlanması beklenebilir. Ben şimdi biz şu an televizyondan izleyicilere ulaşıyoruz diye hemen televizyon örneğini vereyim. Çok yakınsıyorum ben aslında ikisini. 70'li yıllarda aslında bu dünyadaki teknoloji tarihinde mihenk taşlarından biridir televizyon teknolojisi. Televizyon geldiğinde de bütün akademi dünyası ve toplumsal çevrelerde yıkıcı bir teknoloji diye bahsedilmeye başlamıştı. Bugün hala akademide, iletişim bilimlerinde yıkıcı bir teknoloji olduğundan bahsedilir. Aynen blockchain gibi. Televizyon geldiğinde aslında radyo ve gazete mecraları vardı. Televizyonun üzerine dijital medya ve onun ürettiği sosyal medya geldi. Ne oldu televizyonla birlikte? Gelişim neydi? Topluma yansıyan, insanlığa üretilen katma değer. Tabii ki de daha farklı bir iletişim metodu. Blockchain ile beraber de aslında biz cep telefonlarımızı, ödeme araçlarımızı, belki baktığınız zaman bilgisayarlarımızı aynen kullanıyor olacağız. Kullanmaya devam edeceğiz. Değişen arka planda verinin nasıl yönetildiği aslında ki bunun da uzun vadede günümüzde bile örnekleri var. Ciddi katma değer ürettiğini biliyoruz, öngörebiliyoruz. Şimdi bu minvalde baktığınız zaman eğer bu Çin'in bahsettiği blockchain tabanlı para odaklı yeni çıkacak ürün veya Huawei ile birlikte ki Huawei teknoloji anlamında dünya devi. Çin hükümetiyle birlikte yapacağı bu işbirliği blockchain teknolojisi üzerinde hem yazılacak teknoloji hem geliştirilecek bütün ürünler bence başta Çin için bu çünkü finans anlamında baktığınız zaman Amerika ile aralarındaki soğuk savaşta öne geçmesi için büyük bir hamle olacak. Hem de eğer global ölçekte işbirliği yapacak blockchain anlamında girişimlerle ortak olup bunları destekleyecek bir ürün çıkarsa ortaya çok ciddi katma değeri olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şimdi biz Çin'den bahsediyoruz. Sadece Çin değil, aynı zamanda Singapur'da dijital paraları mal ve hizmet vergisinden muaf tutacağını bu hafta açıkladı. Diğer yanda Hong Kong'da kripto dijital para sistemlerinde özellikle buna ilişkin şirketlere lisans verileceğini açıkladı. Yani böyle gelişmeleri hep daha doğudan daha hızlı bir şekilde şu son bir hafta içerisinde aldık. Ve kendimize dönecek olursak Cumhurbaşkanlığı 2020 planında belki daha somut olarak gördük. Evet, YEP'te de belki bir ifadeyle yer almıştı ama ancak Cumhurbaşkanlığı 2020 planı içerisinde ne gördük? Buna ilişkin bir birlik, yeni bir ödeme sistemleri birliği kurulacağı ifadesi yer varmıştı. Buna ilişkin hemen yönetmenim Selçuk da verdi ekranlara göreceğiniz üzere. Yani Merkez Bankası blok zincirli tabanlı dijital parayı hayata geçirecek ve beraberinde ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin de kurulması artık Cumhurbaşkanlığı planı içerisinde yer aldıysa bu hayata geçiyor demektir. Ve özellikle Türkiye'de de savunulan ileriki dönemlerde
yapılan dış ticaret işlemlerinde bu yeni ödeme sistemi platformu üzerinden de ticaretin yapılması planlanıyor. Nasıl karşıladınız? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önderliğinde de ilerleyecek olan bu sistem ekosistemi nasıl besleyecektir Türkiye'de, ne dersiniz? Şimdi ekosistemden bahsettiğimiz zaman tabii ki de tek başına dijital para, kripto para veya bunun altyapısından bahsetmek doğru olmaz. Bu ekosistemin bütün paydaşlarından bahsetmek lazım. Tabii hepsiyle açalım. Evet, tabii ve bu ki. noktada ben özellikle başta size ve sizin nezdinizde Bloomberg HT'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu ekosistemin bir paydaşı olarak diğer paydaşlara bilgi ulaştırma anlamında çok kıymetli bu yaptığınız yayın ve bizlerin de burada olması bir noktada. Şimdi teknoloji aslında tek başına sorunları çözmez. Teknolojiyi kullanarak sorunları çözebiliriz veya refah düzeyimizi arttırabiliriz. Biz çok yakından takip ediyoruz tabii ülkemizdeki gelişmeleri. Hatta bu sene birinci çeyreğin sonlarında 11. Kalkınma Planı açıklandığında bu dijital para ekseninde blockchain teknolojisiyle ilgili kısa ve uzun vadeli ülkenin gelişim planlarında ne kadar önemli olduğuna vurgular yapılmıştı. Eylül ayında TÜBİTAK tarafından düzenlenen büyük bir çalıştay vardı, blockchain çalıştayı. Biz orada ilk defa Merkez Bankası'nın dijital parasıyla ilgili yorumlanabilir ölçekte bir takım verileri alma imkanı bulduk. Ve bu son dönemde yapılan açıklamalarla bu anlamda ben şahsi olarak çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Yeni bir hamleden bahsediyoruz. Tabii ki de global ölçekte biraz önce Çin için de aynı yorumu yaptım. Bir ödeme aracı olarak kullanılabilecek ve global ölçekte ticarette katma değer üretilebilecek bir tasarımla yapılırsa bu ülkemiz için ciddi faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bugün bizler Venezuela'nın çıkarttığı petrole dayalı dijital parasına çok aşinayız ve dünyada da 60'ın üzerinde ülkenin aslında bu anlamda hazırlıklarını yapıp testlerine dahi başladığını biliyoruz. Evet. Türkiye'nin de ben eminim bu bugünün planı değil. Bunun öncesinde yapılmış bir ön araştırmalar, çalışma grupları var biliyoruz. Bununla beraber çıkartılacak, iyi bir tasarımla çıkartılacak bir dijital para çok olumlu olacaktır. Bizim genel global ölçekteki tüm rekabetimizde. Çünkü dünyada küresel para mimarisi değişiyor ve bu değişen global küresel para mimarisine uygun yeni bir ürünle çıkacak olmamız çok olumlu sinyaller verecektir bence bütün sektörlere, ekonomi anlamında da. Ve sizin de dediğiniz üzere bu kapsamda anlık ödeme sistemlerine dair tasarım ve yazılım bir çalışma grubu oluşturulacak ve ardından test çalışmalarına başlanacak. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Türkiye'deki bu çalışmalar artık daha çok dile getirildi. İsim kazanıyor. Birlik, tasarım, yazılım çalışma grupları oluşturulması ve Merkez Bankası'nın blok zinciri tabanlı dijital parası da yolda diyebiliriz. Peki neler gerekli? Regülasyonları da çok konuşmamız lazım. Nasıl entegre olacak? Biraz da hani reel sektörle de entegre edelim mi? Hem ticaret hem reel sektörle. Evet, şimdi bu işin yani benim kişisel incelemelerime göre ve işte blok zincir üzerinden bu işin nasıl iş dünyasına ve Türkiye'nin ekonomi ve ticaret ekosistemine yansıyacağı ile ilgili tasavvurum şöyle. Şimdi Merkez Bankası muhtemelen 2020 yılını işte test ve prototip çalışmalarıyla geçirecek gibi duruyor. Çünkü bu aslında uzun soluklu ve aynı zamanda hukuksal altyapısının düzenlemelerinin de kurulması gereken bir şey, sizin ve Çağla Hanım'ın da belirttiği gibi. Ancak teknik olarak şöyle çalışacak bu. Şimdi diyelim bir mevcut Türk lirasına, kağıt Türk lirasına eklemli bir dijital TL'den bahsediyoruz. Dijital liradan bahsediyoruz. Evet. Bunu kullanmak isteyenlerin öncelikle Merkez Bankası tarafından oluşturulması sağlanacak bir dijital cüzdan açmaları gerekecek. Bu dijital cüzdanı açtıkları andan itibaren de işte hem onun içine o paraları alabilecekler. İşte bunu Merkez Bankası'ndan alabilirler, çeşitli yerlerden alabilirler, kağıt paralarla değiştirebilirler, bankalardan çekebilirler. Bunun bir sürü şeyi var. Fakat burada şunu yapacaklar. Ondan sonra cep telefonları ya da şey üzerinden bütün bunların hepsini işte vergi ve trafik cezalarını ödeyecekler, işte alışverişlerini yapacaklar. Böyle bir şey. Şimdi bunun aslında normal bankacılık sisteminden farkı ne? Birincisi vatandaşla Merkez Bankası arasında doğrudan bir iletişim kuruluyor.
yapılıyor burada ve o cüzdanlar içinde de işte para saklama ve transfer faaliyetleri de artık Merkez Bankası'nın sistemi üzerinden gidiyor. Bunun Merkez Bankası'na sağladığı şey birincisi ülkedeki bütün para dolaşımını anlık ve şey olarak görebilecek. Hangi cüzdanlar aktif, hangileri değil. Bu konuda bir veri yaparak para politikasını belirleyecek, maliye politikalarını belirleyecek. Ama onun da ötesinde kurumları da bu tarz dijital ya da kripto paralar çıkartmaya teşvik ederek onlar arasındaki hem Merkez Bankası'nın Türk lirasıyla bu işte çeşitli şu anda kredi kartları üzerinden olabilecek işte sadakat sistemleriyle birlikte oluşacak kurumsal dijital ya da kripto paraların bir de startup ekosistemlerindeki işte bu Bitcoin ya da ona benzer şu andaki mevcut kripto paraların çıkmasını sağlayacak. Dolayısıyla böyle bir ekosistem gerekecek. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi bence şimdi bu eğer tam anlamıyla Çin'in çıkarttığı gibi bir şey olursa burada bireylerin talep ettiği mahremiyeti sağlamayacak ölçüde çok şeffaf bir şey olabilir. İnsanların cüzdanını da gözetlemeye yarayan bir şey olabilir. Öte yandan Bitcoin gibi tamamen anonim ya da Monero gibi tamamen anonim bir şey yaparsa da bu da yeraltı dünyasını ya da işte kara para sistemini de yapabilir, tetikleyebilir. Dolayısıyla bu ikisinin ortasında böyle yarı anonim ve belli koşullarda o anonimitenin kaldırıldığı bir şey olarak açılabilir. Ama burada bence en önemli şeylerden bir tanesi hem bu vatandaşın ve kurumların şeyini sağlayarak, taleplerini yerine getirerek bir ekosistem kurarken Cumhurbaşkanlığı'nın planında hemen dijital para maddesinin bir üstündeki özellikle Rusya ile ilgili SWIFT'e alternatif SFSP sistemine aslında uyum sağlama ile ilgili bir madde var. Bu maddeye dikkat çekmek istiyorum çünkü bu madde aslında şunu da gösteriyor. Bence Türkiye'nin bu dijital para hamlesinde blockchain'ler üzerinden başka ülkelerin de blok zincirleri üzerinden bu Rusya olabilir, uzun vadede Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler olabilir. Ticareti doların dışında alternatifle ve doğrudan yapabilme gibi bir şey olabilir. Çok basit bir senaryo anlatayım. Örneğin siz TL olarak Rusya'ya gittiniz, dijital paranızı harcıyorsunuz. Sizin harcadığınız yerdeki satıcıya bu ruble olarak yansıyıp Türkiye ve Rusya Cumhuriyetleri arasında bu karşılıklı aylık ya da belli dönemde mahsuplaşmalarla giden bir dijital para ekosistemi olur ki bu durumda bundan en çok korkması gereken şeyin de Amerika ve Fed olduğunu düşünüyorum. Peki Çağla Hanım şunu da sormak istiyorum. Blockchain, blok zincir hemen bunu Türkçe'ye artık aslında chain demememiz lazım. Tamamıyla Türkçe terimiyle blok zincir tabanlı mobil cüzdan kullanıcıya ne fayda sağlar? Ne kadar gelişir? Sizin MenaPay olarak Türkiye pazarındaki hedefiniz nedir? Şuradan başlayayım ben aslında. Blok zincir teknolojisinin hayatımıza getirdiği en büyük değer, ürettiği değer verinin güvenliği en başta. Hız getiriyor, güvenlik getiriyor ve şeffaflık getiriyor. Blockchain teknolojisi altyapı olarak kullanıldığı zaman. Bir geçtiğimiz aslında 200 yıldan 2 tane çok benim kıymetli bulduğum örneği paylaşayım ben bu noktada. Biz nasıl bir fayda üreteceğini anlatmaya çalıştığımız zaman çoğu zaman bu konudan bilgi derinliği anlamında uzak olan kişiler tam neyden bahsettiğimizi anlayamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki 200 sene önce Henry Ford ilk insan gücüyle çalışan 4 tekerlekli arabayı yaptığında söylemişti. Müşterilerime sorsaydım benden daha hızlı koşan bir at isteyeceklerdi demişti. Bir yüzyıl ileri geliyoruz. Apple'ın yaptığı telefon hamlesi. Orada da Steve Jobs'un çok önemli ve benzer bir örneği vardır. Ben onlara yeni bir telefon vermek istemedim. Onların asıl ihtiyacı daha hızlı, daha akıllı ve kamerası olan bir telefondu. Hiç kimse bunu talep etmemişti. Hiç kimse işte arabayı belki tercih etmeyecekti daha hızlı koşan bir at yerine. Blockchain teknolojisini kullanarak bence bizim ve benzer bugün işte Libra'yı da duymayan yoktur muhtemelen. Ödeme sistemi altyapısında blockchain'i kullanan firmaların yapmaya çalıştığı da bu. Aslında bugün biz özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, MENA ismi verilen bu bölgeye özel bir ürün geliştirmeye çalıştık. Bahsettiğimiz şekilde bu ürün bu bölgenin, MENA bölgesinin blok zinciri tabanlı ilk mobil ödeme sistemi. Bu bölgeden belki biraz bahsetmek lazım. 450 milyonun üzerinde bir nüfus var bölgede ve bu nüfusun %84'ü bankasız. Ben şimdi sizlerden veya izleyicilerimizden bir rica etsem sadece 10 saniye için hesabınızda para bulunan
çalıştığınız bir banka olmadığını, bir kredi kartınız olmadığını hayal edin. Ve bu koşullarla yabancı bir ülkeye, başka bir ülkeye iş için veya tatil için seyahate gittiğinizi düşünün. Yani düşünmesi bile çok zor, fakat bu insanlar böyle yaşıyorlar ve bugün para transferlerinde, alışverişlerde nakit kullanılıyor. En fazla kullanılan yöntem olarak. Biz blockchain teknolojisinin sağladığı yeniliklerden faydalanarak parayı dijitalleştirme önerisiyle çıktık aslında. Bankacılık sektörünün daha az geliştiği pazarlardan başladınız o zaman, anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, ülkenin dinamikleri oradaki, yani 18 ülkenin dinamikleri çok farklı. Hem ülkemize göre hem Avrupa'ya ve Amerika'ya göre. Bankacılık sektörü, özellikle bizim görüşmeler yaptığımız bölge bankaları var. Çok ileri düzeyde teknoloji altyapıları var ama orada da tabii çok farklı İslami finans kuralları var, çok farklı inanışlar var, toplum kültürü, dinamikler. Banka kullanmıyor nüfus ama blockchain teknolojisiyle bugün artık sabit kripto paralarla ödeme sistemlerinden sınır ötesi, kişiler arasında veya alım satımda kullanılabilecek bir üründen bahsediyoruz biz. Bizimkisi gibi blockchain tabanlı ödeme sistemlerinden bahsettiğimizde. Toplumsal olarak da bizim ülkemizde de böyle bir hamlenin yapılıyor olması devlet nezdinde çok önemli. Çünkü sadece ülkemizde benzer bir üründen belki tek başına bahsetmek mümkün değil ama bugün mesela Facebook'un Libra projesi hala hayata geçmemiş olsa bile bence global ölçekte herkesin bu konuyla ilgili bir fikir sahibi olmasını sağladı. Evet. Bana çok fazla böyle şakayla karışık büyük bir rakip geliyor diye sorulan soruların başındaydı Libra. Blockchain dünya için o kadar yeni, nispeten yeni bir teknoloji ki burada rekabetten bile bahsederken farklı bahsetmek gerekiyor bence. Çünkü bugün global ölçekte bütün firmalar girişimlerini ve ürünlerini tasarlıyorlar ve biz hala rekabeti birbirimizden öğrenme, birbirimize öğretme, birbirimizden beslenme olarak görüyoruz bu anlamda. Küresel ölçekte de bu böyle. Evet, şimdi biraz da hani izleyicilerimizin ilgilendiği noktalardan biri de fiyat hareketleri. Çin'deki bu haber değil mi? Özellikle başkanın da resmi o gazetede manşetin altında çıkınca haliyle o gün çok sert bir yükseliş oldu. Evet. Belki son ayların en hızlı yükselişi, bir günde %40'a varan bir değer kazancı oldu. Dalgalanmanın şu son dönemde bir miktar daha arttığını görüyoruz. Ne dersiniz? Bitcoin başta olmak üzere, çünkü ana ağırlık yine Bitcoin'de, tüm kripto paralarda. Yılı da yavaş yavaş tamamlarken gelecek yıl nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Dalgalanmaların çok daha sert mi olacağı? Çünkü Mart ve Nisan dönemlerinde de bir yarılanma hikayesi var. Nasıl görüyorsunuz piyasayı? Şimdi şöyle, tabii bu söylediğiniz 12 saat, 15 saatte galiba %40'a yakın artış Bitcoin'in en yüksek ilk 5 artışından bir tanesi. 4 ya da 5. olması lazım. Grafikte de görünüyor aslında, hani kripto para piyasalarının geleneksel piyasalardan farkı volatilitesinin çok yüksek olması. Yani adeta hiçbir kural yok. Dolayısıyla işte bazen balina denilen büyük spekülatörlerin yüksek paralarla girip belli, özellikle küçük hacimli kripto paraları çok çıkarttığını ve işte bu kripto para piyasasının en yüksek hacimli ve piyasa değerli oyuncusu Bitcoin'i de zaman zaman bu şekilde manipüle ettiklerini görüyoruz. Şimdi burada bu aslında bir yandan küçük yatırımcı için bir tehdit, ama bir yandan da alım fırsatı vermesi açısından bir fırsat. Fakat burada önemli olan şey tabii bu kripto paranın teknik analizini, davranışsal analizini, iyi tahmin edebilmek. Bu geleneksel piyasalar olmadığı gibi çoğu küçük yatırımcı buradan para kaybediyor. Çünkü oradaki o balinaların yüksek dalgalarında sörf yapabilme olanağı çok sınırlı. Dolayısıyla hani küçük yatırımcının özellikle finansal ve kripto piyasa okuryazarlığı düşük ya da orta seviye kripto para piyasaları oyuncularının, yatırımcılarının olabildiğince uzun vadeli, al sattan kaçınarak bunu uzun vadeli yatırım gibi düşünmesi ve şu andaki mevcut kripto para pazarındaki kripto paraların da epey büyük çoğunluğu 2001'deki .com krizi gibi yavaş yavaş ömrünü tamamlayıp gideceği için de hani Bitcoin ve etrafındaki daha sağlam, daha uzun vadeli yayılacak şeyler üzerine daha uzun vadeli stratejilerle gitmelerini yatırım tavsiyesi olarak değil ama bir trend olarak öneririm. Trend olarak da şöyle bir şey var. Bence
önümüzdeki dönemde özellikle Bitcoin ve Bitcoin türevi kripto paraların geleceğini bir Amerikan piyasalarındaki şu anda konuşulan BACT gibi işte bir takım vadeli işlemler araçlarına bunların Bitcoin ve türevi paraların entegre edilme hikayelerinin, ikinci olarak da özellikle bu devlet ve Facebook gibi kurumsal şeylerin, dijital paraların öykülerinin buraya ne kadar yansıyacağıyla ilgili şeyleri takip etmelerini öneriyorum. Çünkü bu trendlerde aynı zamanda Bitcoin ve türevleri için bunlar hem bir rakip hem de onların değerini, aslında bilincini arttırıcı bir araç olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla haber akışından ziyade uzun vadeye dikkat etmelerini ben trend olarak öneririm. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat ve MenaPay CEO'su Çağla Gül Şen kardeş ediyor ve böylelikle bir kripto para programında bugünlük burada noktalarken gelecek pazartesi yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.